Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi kolay fıstıklı yelek modelinin yapılışını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu modelim oldukça hem şık hem de kolay bir model arkadaşlar. Buna benzer videolarım var kanalımda. Bu da farklı bir fıstıklı model arkadaşlar. Yapılışı bazı yerlerinde farklılıklar yaptım. Alt başlama lastiğimi de yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilmeklerim çift başlama tekniğiyle başladım. Kenarımızda da yine lastiğimiz yok, gördüğünüz gibi kenarına baklava desenini koydum. Bu şekilde bir model denedim arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını da göstermek istiyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olur ve beğen tuşuna basarsanız, bir de yorum bırakmayı da unutmazsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Evet, şimdi hemen başlıyorum. Bir de siz de isterseniz ilk başlamadan önce bir de ilmek sayısını söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bakın burada ben sizlere şimdi bu iki tane modelin yapılışını göstereceğim. Şöyle sayıyoruz arkadaşlar. Bu kenardaki ilmek sayımızı yaparken kat olarak şuradan, bakın gördüğünüz gibi buradaki tek ilmeğimizi sayıyoruz baklavamızın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17'nin katları artı 2 ilmek. Bir de kenar 2 ilmeğimiz var. Artı 2 ilmek olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. Yani 17'nin katlarından oluşmaktadır. Bir de 2 olarak da kenar ilmeğimizi katıyoruz. Evet, şimdi hızlıca başlıyorum ben. Yine bebek iplerinle başlamak istedim ben arkadaşlar. Hem ince ip hem de örmesi kolay oluyor, hem de göstermesi de kolay oluyor. Bu örneğimi de Alize Angora ile yapmıştım. Genellikle en çok yeleklerde tercih edilen ip modelimiz. Hemen ilmeğimi şöyle kenara alıyorum arkadaşlar, örneğimi. Bunu 2,5 numara şişle ördüm arkadaşlar. Alizeyi 2,5 numara şişle örürsek örgümüz hem muntazam duruyor hem de daha güzel oluyor arkadaşlar. 3 numarayı ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü iplerimiz ince olduğu için yani çok bol duruyor. Örgülerde de bozulmuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yakınımızda dursun. Burada kenarda bir tane boş aldığımız ilk kenar ilmeğimiz var. Onu ilk birinci sırada örüyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane düz attım. Tekrar bir tane daha düz ilmeğimiz var. Şimdi burada bir tane ters örüyorum. Bu baklavamın modeli arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, burada geri alalım bir ilmeğimizi. Videomu da durdurmak istemiyorum. Burada artırma yapmayı unuttuk. Bakın burada iki tane ilmek ördükten sonra şu şekilde bir tane artırma yapıyorum. Örgüm net mi diye baktım. Bir tane ters ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Bir tane düz ördüm. Buradaki baklava kısmımızda birer tane yanlarda artırma yapıyoruz arkadaşlar, ön tarafımızda. Ön kısımda. 2 ters. Bir düz. Bu şekilde. Bakın kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu şekilde sıralıyoruz. Bir düz, 2 ters olacak şekilde 6 tane düzümüz var. Ben hemen hızlı şekilde bir örüyorum buraları. Önce bir saymam lazım.
1, 2, 3, 4, 5 olmuş. En son 2 ters ve bir düzümüzde 6. düzümüzde modelimizi bırakıyoruz. Tekrardan bakın bir artırma yaptım. Bir ters ördüm. Tekrardan bir artırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine burada da birinci modelde yaptığımız gibi 6 tane düzümüz var. Aralarda 2 terslerimiz var. Bu modelimizde arkadaşlar farklılık olarak fıstık kısmımız biraz farklı. Orada ilmeklerimizin başka yerlerinde yapıyorum. Genel olarak bu en çok tercih edilen modellerle aynı. Bir de bunun fıstık yapımı daha kolay arkadaşlar. İlmeklerimiz az olduğu için hem de duruşu biraz farklı duruyor. Benim hoşuma gitti. Şahsen sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Nerede yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5 ilmeklerim çıktı. Son bu şekilde bir tane düzüm var. Bir artırıyorum. Şuradan bu şekilde artırma yapıyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Bunu aldım. Arkadaşlar ben bir tane kenar ilmeğimi unutmuşum. Onu da şöyle bükerek. Eğer ilmekleriniz eksik geldiği zaman arkadaşlar son ilmeğimizi bitirdiğimizde alt kısmından bakın. Şurada boşluk oluşuyor. Şunu alarak bükerek ilk başlamamızda bir tane kenar ilmeği örebiliriz. Bu da sizlere bir püf noktası olsun. Evet. Şimdi bunu olduğu gibi bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Yani şöyle gösterelim. Arka kısmında. Bu yarım baklavamızın modeli. Bunu ters örüyoruz her zaman örgümüzde arkadaşlar. Hem ön tarafında hem de arka tarafında baklava kısımlarımızı ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Örneğimle ilgili sorularınız olursa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca beni hangi ilden, şehirden, ülkeden de arıyorsanız yani izliyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Çünkü ben çok seviniyorum arkadaşlar beni nerelerden izlediğinizi belirttiğiniz zaman. Beni soracak olursanız arkadaşlar ben Ankara'dayım. Ankara'dan çekim yapıyorum. Yani yurt dışından izleyen izleyicilerim için de Türkiye, Ankara diye söylemek istiyorum. İkinci sıramın da bir kısmını da göstereyim sizlere. Videomun uzun olmasını istemiyorum. O yüzden çoğu arkadaşımız biliyor bunun örneği. Diğer videomda en çok izlenen videomda arkadaşlar ayrıntılı olarak bu baklavaların yapılışı var. Baklava kısmının oradan da bakabilirsiniz. Arzu ederseniz. Evet. Bakın birinci sıramızı tamamladık. Şöyle göstereyim sizlere.
Ben bir de arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Burada başlarken tek ilmek ile başlama tekniği yaptım. Yani normal başlama yaptım. Burada da söylediğim gibi şu şekilde, eğer siz durmasını istiyorsanız bu çift iple başlama tekniği arkadaşlar. Bunu da kanalımda bulabilirsiniz. En son videolar arasında bulunmakta. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim. Yine bakın kenar ilmeğimi şu şekilde düz olarak örmeden alıyorum. Bir tane düz aldım. Şöyle bir tane artırma yaptım. Bir ters şöyle örmeyi deneyeyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar örgümü bilemiyorlarmış. O yüzden ben de bu şekilde atarak örüyorum arkadaşlar. Biraz örme şeklim farklı olduğu için bakın bir artırma daha yaptım. Ön kısmında gördüğünüz gibi hem ön kısımda hem de arka kısımda birer tane artırma yapıyorum. Sadece burada arkadaşlar, yani lastik olacak kısmında birer tane artırma yapıyorum. Diğer uç kısmında sadece bir tane, kenarda yarım olacağı için baklava kısmımız, burada da bir tane artırma yapıyorum. Bunu kesinlikle unutmayalım. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. 2 ters bir düz olanları. Bir artırdım. Bir, bakın 2, 3 ortada. Ortada da bir tane yine tüm baklava kısmımız oluyor. Biraz hızlı ördüm. Kusura bakmayın. Şimdi tekrar bakın, burada bir tane şöyle dolayarak arttırma yapıyorum. Evet, ikinci sıramız bitti. Şimdi arkadaşlar bakın, burada 4 tane arttırma yapıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ufak bir devrilme yaşadık. Yani kamera açım biraz dar olduğu için, yakın olduğu için kamera. O yüzden kameraya çarptım. Kusura bakmayın. Şimdi devam ediyorum. Burada göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane. Bakın bu şekilde artırmam var. 4 tane artırma yaptıktan sonra 5. sırada fıstığımızı yapıyoruz. Bu fıstık gelene kadar örelim arkadaşlar ve videomuza burada devam edelim. Evet arkadaşlar, 5. sıraya geldik. Şimdi 5. sırada bu fıstık işlemini yapıyoruz. Önce fıstık işleminden önce burada ilmek kesme işlemlerimiz var. Şimdi onları yapalım. Bir tane kenar ilmeğimi aldım. Burada bir düz ilmeğimi ördüm. Burada bakın baklava ilmeklerimiz var. Bir iki tane ilmeğimi bu şekilde ön kısımdan şöyle ipimi kendime doğru alayım. Bu şekilde ters alır gibi ikisini birlikte bir alıyoruz. Diğer ilmeklerimi örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ördüm. Yine kenarda en son bakın artırma ilmekle bir tane ilmek daha, ikisini birlikte ters alır gibi aldım. Burada örneğimi örüyorum arkadaşlar. Bu en son
bir düz ve 2 ters ilmek kalana kadar bu kısmı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakalım, evet, 13 tane ilmeğimizi ördük. Şöyle alalım. Şimdi parmağıma ipimi alıyorum. Bakın burada 5 numara, yani 1,5 milimlik bir tığımız var. Bu örmeden aldığım, yani örmediğim 1 2 3, yani şu ilk baştaki ters ilmeğime tığımı geçiriyorum ve bir serbest bırakıyorum. Bu şekilde buradan şöyle göstereyim. Çok şöyle, nasıl diyeyim, 1 santim, yani 1,5 santime yakın aralıkta ip aldım. Şöyle geçirdim. 1 oldu. 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde iplerimi tutuyorum sıkı. Bunu bırakmıyorum arkadaşlar. Bakın, bu böyle elimi tutuyorum ki şu aralık kalsın. Bu şekilde bakın, bir defa da çektim. Burada bir aralık var. Tığım buradan geçirip fıstığımı sabitleme yapıyorum. Bu şekilde fıstıklarınızı sabitlerseniz arkadaşlar hiçbir şekilde bozulma yapmaz. Tekrar şu şekilde alıyorum. Bakın, buradaki ilmeğimizi unutmuyoruz. Hemen diğer şişime şu şekilde geçiriyorum. Buradan nereden alıyoruz? Bakın, burada örneğimizin ilmekleri var. 1 2 3 aralıktan, ilmekten sonra şöyle tığımı geçirdim. İlmeğimi hemen aldım. Buradan arka tarafa geçiriyorum. Ve diğer şişime taktım geçirdiğim ilmeği. Evet, şimdi arkadan aldığım ilmekle bu fıstık yaptığımız ilmeği, ikisini bir şu şekilde ters alır gibi ikisini bir alıyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın, bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle yönünü değiştirebilirsiniz. Evet, fıstık yapımız bu kadar basit. Ve diğer ilmeklerimizi örüyoruz. Diğer modelimizi de aynı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ortadaki baklavamı yapayım. Bu şekilde bu sıradan sonra arkadaşlar baklavalarımızı her sırada keserek bir tane ilmek kalana kadar modelimizi devam ettiriyoruz ve tekrardan bir tane ilmeğimiz kaldığında örneğimize tekrardan burada başladığımız şekilde, bakın, buradan devam ediyoruz. Bu şekilde, yani modelimiz bu şekilde kendini tekrar ediyor. Burada artırma yapıyoruz. Tekrar eksiltme. Tekrar bir ilmek kaldıktan sonra tekrar artırma yapıyoruz. Evet, videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Ayrıca tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Hepinizin desteğinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna da basmayı mutlaka unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.